Çok teşekkürler. Sizinle cumartesi yaptığımız değerlendirmede de şunu söylemiştim. Buyurun hocam. Biden mutlaka değişecek demiştim hatırlarsanız. Evet. Ve istifasını kendi iradesiyle yaptı. Aksi halde Amerikan Anayasası'na göre belki de doktor raporuyla istifa etmek zorunda kalacaktı. Bugün pazartesi itibariyle dünya ve Amerikan toplumu yeni bir sabaha uyandı. Şunu söyledi, ben Kamala Harris'i destekliyorum. Trump'ı yenmenin zamanı dedi ve hayatımın en büyük onuruydu dedi Amerikan başkanlığı. Şimdi ne olacak meselesine geldiğimizde Demokrat Parti sizin de dediğiniz gibi 19-22 Ağustos'ta Chicago'da bir toplantı yapacak. Bu farklı bir sürpriz. Yani Amerikan siyasal hayatında belki de 100 gün kala yeni bir delegenin çıkması, yeni bir delege yarışı ve doping bana göre bu Amerikan siyasal hayatında. Biden'a destek acaba buradaki delegeler Kamala Harris'i tutacak mı diye baktığımızda adayların içerisinde sizinle değerlendirdiğimiz Kaliforniya valisi Gavin Newsom var, Michigan valisi Gretchen Whitmer ve şu var. Acaba soru şu, Amerikalılar Trump'ın karşısına kimi çıkaracaklar? Benim kanaatime göre yeni adaydaki bu bir aylık süre parti kongresinde yeni bir heyecanı ve çekişmeyi başlatıyor. Bir. İki, yeni bir siyasal tiyatro olarak uluslararası toplum bunu değerlendiriyor. Üç, güçlüye karşı zayıf. Yani Biden zayıftı, Trump güçlüydü ama sizin de az önce söylediğim gibi bu sefer belki de bu vadilerden bir tanesi Kamala Harris'e karşı bir sürpriz de olabilir. Sebebini açıklayacağım. Yapılan partiden açıklamada açık, adil, şeffaf ve düzenli bir çarşamba toplantısı olacağı söyleniyor. Ve Sayın Harris de Beyaz Saray'da bir konuşma yapacak bugün. Şunu söyleyebiliriz. Trump ne dedi diye baktığımızda Trump bunu sahtekar zaten başkan olmaya uygun değildi olarak bir şekilde sevinçle karşıladı. Ama bana göre cumartesi sizinle yaptığımız değerlendirmede eğer Biden ölseydi Amerikan Anayasası'na göre Kamala Harris başkan olacaktı. Bu bir şekilde veya geri çekilseydi bu yeni bir oyun. Bu oyun nasıl sonuçlanacak? Amerikan toplumun karar verecek ama benim kanaatime göre Biden son NATO konferansında işte yaptığı büyük hatalarla yarışı kaybettiğini açık şekilde göstermişti. Yeni bir heyecan başlıyor. Ama Kamala Harris'in dışında da sürpriz isimler kazanabilir. Ben öyle görüyorum. Hocam peki şunu merak ediyorum. Şimdi çok Biden o kadar hızlı ilerledi ki dün akşam saatlerinde. Biden adaylıktan çekildiğini söyledi. Kamala Harris'e cümlesinin içinde teşekkürünü işte bana bu süreçte destek oldu. Başarılı bir başkan yardımcılığı sürecini götürdü dedi. Ardından Kamala Harris'i işaret eden başka bir sosyal medyadan tweet attı. Ve Kamala Harris de teşekkürleri kabul etti. Eğer başkanlık yarışında partisi onu ismini ön plana çıkarırsa bunu gururla taşıyacağını ve ardından da teşekkürler, tebrikler gelmeye başladı. Daha ortada hiçbir şey yokken 1-2 saat içinde her şey böyle tık 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 ilerledi. Şimdi şunu merak ediyorum. Kamala Harris isminde netleşildi mi? Çok güzel ifade ettiniz. Aslında dünya çok hızlı bir değişimi yaşıyor. Eğer cumartesi günü Biden öldürülseydi farklı bir Amerika ile karşılaşacaktık ve belki de 3. Dünya Savaşı başlayabilir. Benim kanaatim bu. Çünkü bir iç savaş her an için olabilir. Amerikan basını %47 oranında bir iç savaşa toplumun inandığını ifade ediyor. Trump için bu sürpriz mi değil mi? Bence Trump, Amerikalılar kahraman yaratmakta önemli bir millet. Ben hatırlıyorum. Colorado Denver Üniversitesi'nde okurken bir astsubay talebe sokakta köpekten taş attığı için onu kahraman ilan etmişlerdi. Şimdi öldürülecek için ateş edilen bir başkan Amerikan siyasal hayatında 4 tane başkan öldürür bir kahraman olarak sahneye geri döndü. Trump bir şekilde karşı çıkıyor. Neye? 20 milyon göçmen bir şekilde dolaylı olarak Amerika'ya girmiş durumda. Amerikalılar en çok rahatsız eden bu. İki, Kamala Harris'in savcı olmasına rağmen
onun siyasi vizyonun eksik olduğu yolunda hem demokratlar içerisinde hem Amerikan kamuoyunda ciddi bir baskı var. Biden ölseydi bu böyle olur muydu? Ve 2020'de de gördüğünüz gibi başarısız Kamala Harris. Fakat daha henüz erken bu konuda bir şey söylemek için. Ben Trump tarafından baktığımda Trump emin adımlarla ilerliyor ve Amerikan kamuoyunda bu seçimin bir rövanş olacağı düşüncesi var. Özellikle Cumhuriyetçiler genel kamuoyu bu kanaati seçimde hile yapıldığını ifade ediyorlar. Bu bakımdan bugünkü açıklamada açık, adil, şeffaf bir toplantı yapılacağını demokratların söylemesi rastgele değil bence Göksu Hanım. Ama şu da bir gerçek ki Biden'ın üzerine çok büyük bir siyasal baskı vardı. Buna Obama da dahildi istifası için. Evet, şimdi Sayın Ülger'le devam edelim. Artık Kamala Harris ismi daha yüksek sesle dile getiriliyor. Fakat Obama tarafından da böyle destek almadı Kamala Harris. Obama tarafı dediğimiz şimdi çok fazla parti içinde de anlıyoruz ki bölünmüşlükler var ama bir süreçte işliyor. Kim Biden'a çekil dedi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği için çekiliyorum ifadesi mesela çok çarpıcıydı. Kimler çekil demiş olabilir? Teşekkür ederim. Güzel bir şuradan başlayalım. Aslında şuradan başlayalım. Mesut İki Hocam yönden sizinle bak. devam edeceğiz. Sayın Ülger'le devam edelim ardından size geleyim. Evet. Kıymetli hocamız da Mesut Hocam ben bunu tahmin ettim falan diyor. Benim kehanetim meşhurdur diyor Mesut Hoca ama yani aslında Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani bu haliyle, bu yaş durumunda, bu mental problemlerle 4 yıl daha başkanlık görevini yapması, yürütmesi mümkün gözükmüyordu ve çekilmesini ben de bekliyordum. En son aşamada eğer hala ısrar ederse bir sağlık kurulu raporuyla, doktor raporuyla görevden uzaklaştırılacaktı. Bence çok rasyonel karar verdi yahut da Joe Biden üzerinde etkili olan kişiler doğru bir zamanlamada başkanın işte geri çekildiğini açıklamasını sağladılar. Şu an itibariyle tabii ki bir başkan yardımcısı olduğu için bir takım mükellefiyetleri Kamala Harris üstlendi. Fakat başkan benim anladığım kadarıyla yeni seçim olduktan sonra da 15 Ocağı kadar görevine devam edecek. Eğer belki sağlık sorunları biraz problem çıkarırsa o zaman kendisine vekalet olarak Kamala Harris bu görevi üstlenebilecek. Şimdi Demokrat Parti'nin adayı hala netleşmedi. Bir takım partinin önde gelenleri tarafından işte Kamala Harris'e yönelik açıklamalar Kamala Harris'in destekleneceği partinin adayı olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda nihai kararı 19 Ağustos'taki Demokrat Parti Kongresi'nde verecekler. Orada şekillenecek. Her ne kadar avantajlı gibi gözükse de aslında benim görebildiğim kadarıyla Kamala Harris'ten bir lider çıkmaz. Bir lider kumaşı yok. Evet, Amerikan toplumundaki yoksulları, siyahları, göçmenleri temsil ediyor. Onlardan oy da aldı. Demokrat Parti'nin kazanmasında büyük belki katkısı olmuş olabilir. Fakat 4 yıl boyunca ortaya koyduğu performans bir başkan kumaşı kategorisinde değildi. Bence Kongrede sürpriz bir şekilde Kamala Harris de katılacak tabii ki. Bir başka adayın öne çıkması mümkün. Bu eski başkan Obama'nın eşi Michelle Obama da olabilir. O da siyahi. Daha belki siyasi tecrübe bakımından biraz daha geri planda kalmış olabilir ama dinamik bir görünüm taşıyor. Bir de sürpriz bir şekilde partinin içerisinden parti faaliyetlerine önemli ölçüde katılmış bir vali bu görevi üstlenebilir. İşte hep favori olarak Amerikan basınında da Gavin Newsom, Kaliforniya valisi ismi telaffuz ediliyor. Yani 19 Ağustos'a kadar orada ikinci seçmen olarak değerlendirebileceğimiz delegeler nihai karar verene kadar karşımızda net bir fotoğraf yok. Fakat Demokrat Parti içerisinde belli bir grup Kamala Harris lehine ağırlığını koyabilir. Benim kanaatim Kamala Harris eğer Demokrat Parti adayı olarak seçimlere katılırsa kesinlikle kaybeder. Yani Trump gibi böyle dominant bir kişilik karşısında
seçimi ikinci defa demokratların bir başka adayla kazanma şansları yok. Yani tıpkı Joe Biden eğer devam etseydi, Hocam. Joe Var Biden mı? devam etseydi kaybedecekti. Şimdi eğer Joe Biden çekildi, Kamala Harris devam ediyor ise, eğer aday olarak Kamala Harris'in ismi kesinleştirilirse, bu takdirde demokratlar kaybedecek. Yani Kamala Harris'le Joe Biden karşısında kazanma şansları olduğunu düşünmüyorum. Çok karizmatik bir liderin sürpriz bir şekilde aşağıdan yukarı doğru kongrede ortaya çıkması mümkün ve bu güçlü bir ihtimal. Evet, böyle sürprizlere gebe Amerikan seçimleri. Peki. Mesut Hocam, siz bir sürpriz öngörüyor musunuz? Kamala Harris eğer bu yarışa devam ederse Donald Trump karşısında kaybeder mi, ya da başka bir isim ön plana çıkarırlar mı? Yoksa artık net bir şekilde karar verildi mi? Çünkü Trump da seçim kampanyasını Biden'a göre hazırlamıştı. Gaflarıyla, meşhur Biden'la dalga geçen bir seçim kampanyası yürütüyordu. İşte Beyaz Saray'ın huzur evi benzetmesi gibi birçok esprili bir dille dalga geçerek bunları alıyordu. Aslında İrfan Hoca'nın kaldığı yerden devam edersek, bu 100 günlük süre çok kritik. Yani Ağustos ayında sürpriz bir isim başkan adayı ve yeni başkan adayı da, yardımcısı da seçilebilir. Ayrı bir toplantıyla. Amerikan siyasetindeki durum bu. Ama diğer tarafta Trump'ın sahneye koyduğu iki önemli argüman var. Bunlardan bir tanesi, göçü durduracağım diyor. Bu çok önemli bir şey Amerikan kamuoyu iç politika açısından. İki, Amerika'yı tekrar büyük yapacağım ve bunun için de çok önemli bir silah kullanıyor. Ben bir telefonla hem Ukrayna Savaşı'nı hem de Gazze Savaşı'nı durdurabilirim diyor. Bu hem iç politika hem dış politika açısından fevkalade önemli. Bu bakımdan bakıldığında Trump'ın karşısına çıkacak yeni aday belki seçimi hızlandıracak. Yani Demokrat Parti'nin bir şekilde oylarını arttırabilir. Ama sahada bir gerçek var. Eğer Trump'ın karşısına Kamala Harris çıkarsa, bu durumda Biden zayıf, Trump güçlü retoriği işlemeyecek. Çünkü Amerikan kamuoyuna bakıldığında seçmende de Kamala Harris'e pek fazla destek yok. Hatta Biden'dan daha az destek var. O bakımdan bakıldığında ben iki olasılık üzerinde duruyorum. Bir tanesi Kamala Harris'le Demokrat Parti'nin devam etmesi. İkincisi de Ağustos'ta yeni bir başkan ve mütakiben yeni başkan yardımcısıyla Biden'ın karşısına daha genç, daha dinamik bir kadroyla çıkması, ki bu bir sürpriz olmayacaktır Amerikan siyasal hayatında. Ama bunun dış politika etkileri nasıl olacak diye baktığımızda şu görüldü. İrfan Hoca da herhalde görüşüme katılır. NATO toplantısı esnasında bütün Avrupalı müttefikler acaba Trump'la nasıl yürürüz meselesini konuşuyorlardı. Dikkat ederseniz Alman şansölyesi döner denmez hemen Ukrayna'ya yardımı kesti. Diğer tarafta önemli bir aktör olarak Rusya karşımıza çıkıyor. Ben dedi Başkan Putin hazırım. Kimle? Trump'la çalışmaya. O bakımdan bakıldığında çok enteresan bir 100 gün bizi bekliyor diye düşünüyorum. Fakat dünkü olay sizin de belirttiğiniz gibi, yani istifasının ben büyük bir sürpriz olmadığını düşünüyorum. Zira artık Biden Amerikan devletini yönetemeyecek hale gelmişti. Yani dikkat ederseniz Boris Yeltsin'le Clinton'ın bir retoriği vardı orada. Alay ediyorlardı bir şekilde Rusya devlet başkanıyla. Bugün Amerika alay edilen bir devlet oldu ve Trump bunu kullandı. Bizi hiç kimse itibar etmiyor dedi. Ne Kuzey Kore, ne Çin, ne Rusya, ve Çin'i büyüttün dedi. Bütün bunları toplayacak olursak güçlü Amerika'yı yaratmak için yola çıkan Trump'ın ben halihazırda seçimde önde olduğunu, ayrıca cebinde kendisine yapılan bir suikastten kurtulan kahramanlık kartı var ki bu Amerikan toplumunda fevkalade önemli etki edecek. Belki demokratlar da Trump'ı destekleyecek diye düşünüyorum.
Peki Sayın Ülger, şimdi Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump sosyal medyanın bir açıklama yaptı ve sahtekar diyerek nitelediği Biden adaylıktan çekilmesinin uygun olmadığını söyledi. Yani aday olmasının durumunda Kamala Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha da kolay olacağını da vurguladı. Fakat şu var, Biden adayken en yaşlı aday Biden'dı ama Biden çekilince şimdi en yaşlı aday Donald Trump oldu. Yaşlı bir adaydan yıllardır çeken Amerika Birleşik Devletleri halkı bu şartlarda Kamala Harris'i seçer mi sizce? Ben yaş faktörünün tek başına belirleyici olduğu kanaatinde değilim. Eğer tabii ki yani 77 yaşında İrfan Hoca da genç Trump'ta. mesela. Ama yani dinamik olduğu için, dinamik bir görüntü verdiği için bunun Amerikan halkı tarafından takdir edileceğini düşünüyorum. Bir de mesela evet bir takım kriminal olaylara karışmış falan ama neticede ortaya bir imparatorluk kurmuş, bir zenginlik var. Bu Amerika'da lidere olan o da bağlılığı arttıran bir şey. Yani yaş ilerlemiş olmasına rağmen Trump'ın Joe Biden için kullandığı argümanların şimdi kendisi için bu aşamada söz konusu olması mümkün gözükmüyor. Şimdi baktığımızda bu rekabette tabii ki eş adamı kökenli olması hasebiyle Trump biraz daha kırıcı bir üslup kullanıyor. Diplomatik üsluptan uzak bir yaklaşım içerisinde. Bunu Türkiye'de de aslında başka yerlerde de görüyoruz. Halkın çoğunluğu tabii ki Amerikan toplumu, Batı toplumu her ülkeye göre farklılık gösteriyor. Eğitim seviyeleri farklılık gösteriyor. Fakat bu kategori konuşmaya da destek veren kitleler olduğunu unutmamamız lazım. Netice olarak biraz daha doğrudan böyle karşı tarafı kırıcı bir üslupta ısrar ediyor ve esasen bunu sadece ülke içerisinde yapmıyor, dış dünyayla ilişkilerde de yapıyor. Hatırlayalım işte bir tarihte ABD ile yaşadığımız bir ihtilafta böyle diplomatik tahammüllere uymayan biçimde ekonominizi mahvederim falan gibi açıklamalar yapmıştı ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaları tevil ederek normal bir seviyeye getirmeye çalışmıştı. Trump'ın üslubu bu. Ama işte kendisi ABD'ye tekrar ehemmiyet vereceğini, büyük bir güç yapacağını söylüyor. Büyük Amerika yapacağını söylüyor. Aslında bazen bir şeyi çok fazla severseniz zarar da verebilirsiniz. Kendi iktidarı döneminde ABD'ye büyük zarar da verdi. Mesela birkaç tane örnek hemen kısaca söyleyelim. İran'ın nükleer anlaşmasından ABD çekildi. NAFTA'yı etkisiz hale getirdi. ABD'nin aslında ekonomisinde çok önemli bir atılım potansiyeli taşıyan ve böyle bir kapıyı aralayacak olan transatlantik müzakereleri durdurdu. Avrupa Birliği ile AB arasında serbest ticaret bölgesi kurulacaktı. Yatırımlar teşvik edilecekti. Ticaret 1,5-2 katına çıkacaktı. Bütün bu konularda Trump ayağına ateş etti. Şimdi bu üsluba devam ettiğini görüyoruz. Evet. Göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Coşun ve Sayın Ülger'e.